Kapıyı çaldım geldim, tencerem elimde. Aşçın olayım bugün, lezzet senin evinde. Karıştıralım, paylaşalım, sofrada buluşalım. Aşçın olayım, hadi birlikte yapalım. Aşçın olayım. Kapıyı çaldım geldim, tencerem elimde. Evet, aşçın olayım da bugün Maslak'tayız ve Makbule Hanım bizi çağırmış. Bakalım iftara ne hazırlıklar yapmış göreceğiz. Aşçın olayım başlıyor. Evet, bakalım Makbule Hanım neler yapmış. Tencerem elimde, hediyelerim elimde. Hemen zili çalıyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sizi bekliyordum. Hemen koşa koşa geldim. Çok iyi ettiniz. Gördüğüme memnun oldum. Hemen ayakkabımı çıkartıp geliyorum. Nerelerde kaldınız? Yetişmeye çalıştım koştur koştur. Hemen hediyelerini verdim. Çok Üstümü teşekkür çıkartayım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi gördüm, mutlu İyiyim oldum. valla Makbule Hanımcığım. Vallahi ne güzel, ne şirin bir evin varmış böyle. Tek kişilik böyle Ne güzel. eğlenceli bir alan yaratmaya çalıştım kendime. Akşama ne yapacağız? Tek kişilik bir şey mi yapacağız? Ama siz geliyorsunuz diye birazcık çok özür dileyerek arkadaşlarıma hava atmak için yemeğe misafir davet ettim ve bulgur pilavı yapacaktım. Arkadaşlarım da ekstra yanına bir şeyler yapıp getirecekler. Süper, bak hava atıyor. Aşçın olayım dedim. Süpersin. oldunuz. Vallahi benim aşçım geldi dersin, havanı atarsın. Hemen Aynen önlüğü öyle. vereyim ben sana. Bir tanesi senin, bir tanesi Teşekkür benim. ederim, çok sağ olun. Tencereni Çok de şık. beğendin mi? Çok güzel. Yıkanmıştır, hemen şöyle koyalım. Bunun içinde de hediyelerin var. İstersen bunu da şöyle bir yere şöyle koyayım mı? Siz uygun gördüğünüz bir yere bırakabilirsiniz. Tamam. Hemen önlüklerimizi giyip hızlıca hemen mutfağa girdik gördüğünüz gibi. Aşçım olayım da bugün acaba ne yapacağız? Bulgur pilavı. Sade mi bulgur pilavı yapacaksın? Siz nasıl isterseniz, ben aslında sade düşünüyordum ama. Dolapta ne var? Mesela sebze mebze ya da Bakalım. bir azıcık et met falan varsa hani onlarla da bir şey yapabiliriz aslında Tek böyle kişi değişik. olduğum için fazla bir şey almıyorum. Ha. Biliyorsunuz atıksız mutfak. Evet, atıksız Değerlendirmek mutfak için. değerli. Çok fazla alışveriş yapmak da hakikaten sonrası için böyle yalnız yaşayanlar için de ya da küçük aileler için fazla bak ne güzel, bir tane patlıcan, bir tane kabak. Şöyle. Evet, süper. Bunlarla ben sana süper güzel bir bulgur pilavı tarifi vereceğim. Gerçekten mi? Evet, ama bana kesme tahtası lazım, bıçak lazım. Tabii ki, hemen. Aşçı olunca en önemli şey biliyorsun. Şöyle buyurun. Evet. Senin mutfakla aran nasıldır? Ben de kendimce küçük çapta aşçıyım aslında. Öyle mi? Aynen. Bak. Mutfaklarda geçmişim var. Ondan da ilgimi çektiniz zaten. Programa katılmak istedim. Ve sizinle de tanışmak istedim. Canım benim, teşekkür ederim. Çok mutlu oldum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Benimle hava atacakmış komşularına. Evet. Bakalım. Yani ben tereyağsız ve zeytinyağsız pilav olmayacağını düşünüyorum gerçekten. Doğru, haklısınız. Evet. İkisi de olacak. Onun için bana bir tereyağı lazım. Ellerimi de yıkadım. Hemen soğanı da Şöyle. Buyurun. sende kalsın, tencereye koyalım bir çorba kaşığı. Olur. Her işi bana yaptırıyor baksanıza. Her işi. Aşçım olur musun? Hadi aç ocağın altını. Açtım Şu ocağın büyük, altını. büyük tarafa koy. 2 kaşık kadar tereyağı koyabilirsin. Çok az da zeytinyağı koyabiliriz. Normal pirinç pilavına da bulgur pilavına da ben biraz zeytinyağı, biraz tereyağı koyuyorum. Kaç kişi gelecek? Kaç kişiye hava atacaksın komşularına acaba? 2 kişi olacağız. Evet. Belki arkada daha ilerleyen zamanlarda çocukları da bize katılır. Tamam. Ama şu an 2 kişiyle yemeye başlayacağız. Tamam. Hayır, ona göre pilavı büyüteyim, çoğaltayım diye düşündüm de onun için. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Etli bulgur pilavı sever misin? Biraz daha fazla hava atalım. Olur. Şimdi o zaman iyice yağ kızdıktan sonra eti biraz kavuralım. Çünkü Tamamdır eti efendim. kavurduktan sonra sebzelerle beraber çok değişik bir bulgur pilavı yapacağım. Bu sana özel olacak.
Ben yıllarca televizyon programı yaparken bana en büyük eleştiri şey gelirdi. Yağ erimeden niye hemen soğanı koyuyorsun? Çünkü televizyonda hızlı hızlı hareket ediyoruz ya. İzlerken bunun farkına varmıyor insanlar. Şimdi sen de o hızla yağ erimeden koydun etleri içine. Yağ biraz kızacaktı. Hatta size bir püf noktası vereyim mi? Önce tereyağını veya sıvı yağ ne koyuyorsunuz onu koymadan önce etlerinizi mühürlerseniz daha güzel etrafı kızarıyor ve o zaman suyunu da içinde tutuyor, dışarı bırakmıyor. İnanılmaz daha lezzetli oluyor pilavın. Şimdi tereyağı ile yavaş yavaş şöyle, o zaman soğanı da koyalım. Hepsi beraber İnanılmaz lezzetli, bol soğanlı, etli, sebzeli değişik bir bulgur pilavı olacak. Bakalım komşuların beğenecek mi? Makbule Hanım'ın dolabında böyle patlıcan, kabak, sivri biber. Aslında ben bulgur pilavına sivri biber çok yakıştırıyorum. 2 tane de sivri biber koyayım veya 2 tane, 3 tane olabilir. Domatesi rendeleyebilirsiniz veya kabuğunu soyup küp küp doğrayabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız hepsini şöyle minik minik doğrayacağım. Tencereden cızırtı sesi gelmiyor. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Bakayım altını heyecandan yakmayı unuttu mu? Yok, yakmış, evet. O kadar da değildi. Yaktım. Yaktın, evet. Yavaş yavaş. Biraz da şöyle biberleri koyalım. Biberler acıymış yalnız. Böyle güzel bir şey geliyor biberlerden. Şimdi kabakları şöyle biraz kazıdım. Tamamen içini kullanmayacağım. İçiyle de sen yarın iftara ya da savurda mücver yapabilirsin ya da de yapabilirim. Bir de küçük küçük doğrayıp soğanla kavurup sarımsaklı yoğurtla da çok seviyorum. bak. Biliyor gördüğünüz gibi. Bunu küçük küçük doğrayacak, soğanla kavuracak, sarımsaklı yoğurtla. Sarımsaklı yoğurtla çok güzel olur. Tamam. Ben de küp küp doğrarsın. Şöyle bir çevirirsin. Üzerine yumurta kırarsın. Öyle de çok güzel oluyor. Biraz tencereyi Omlet. karıştıralım. Omlet gibi. yaparak, evet. Aynen. Şöyle kabakların bu kısmını, çekirdek kısmını değil, bu kısmını küçük küçük doğrayacağım. Nefis bir bulgur pilavı olacak. Tamamen sebze ağırlıklı. Mesela bu bulgur pilavının yanına bir tane cacık yeterli aslında. Ya da bir salata yeterli. Çünkü zaten hem eti var, sebzesi var. Evet, her şey içinde oldu. Her şey içinde. İzliyor muydun ekranlardan beni? Evet. Beğeniyor muydun? İzliyordum, beğeniyordum, takip ediyordum. Ay çok teşekkür Ve ederim. böyle bir program olduğunu görünce de katılmayı istedim. Davet etmeyi istedim ama bir taraftan da düşündüm yani acaba bana da gelebilir Denk mi gelir. diye. Denk gelebilir mi, gelebilir mi? O zaman buradan hemen söyleyelim. Siz de eğer Aşçın Olayım programına katılmak istiyorsanız, Aşçım Ol Elif bana da gel diyorsanız hemen sosyal medyadan bize ulaşın. Gördüğünüz gibi Makbule Hanım'ın evine geldik bile. Hiç beklemiyormuş, hiç hazır değilmiş ama gördüğünüz gibi yani bana bazen Çok şey derler güzel ya. bir sürpriz oldu benim için. Sürpriz oldu. Piyango bana çıkmaz, işte piyango size çıktı. Bu arada hemen karıştıralım. Altı yanmaya başladı güzelce, ısınmaya başladı. Patlıcanların acı suyu çıksın diye genelde suya batırırlar ya. Aslında sütte bekletirseniz İnanılmaz güzel patlıcan lezzetli oluyor ve acısı daha da güzel çıkıyor. Yani patlıcanla yapacağınız şeylerin acısını çıkartmak için tuzlu suda değil, sütte bekletirseniz işte orada diyeceksiniz ki Elif Hanım ne kadar haklıymışsınız. Ya bunu biliyor muydun? Sizden de genelde tuzlu suda bekletiyoruz. Ya sütte bekleteceksin. Biraz şöyle karıştıralım. Bir de şimdiye kadar ne koymadık? Tuz koymadık. Çünkü etlere önceden tuz konulursa sertleşiyor. Evet. Onun için tuzu yemeğin diğer aşamasında koymayı tercih ediyorum. Evet, kapağını da kapattık. Biraz onlar pişsin. Bu arada istersen salata yapman için ben de sana şöyle biraz gül yapayım. Ay çok teşekkür ederim. Böyle salatanın yanına şöyle domatesin kabuklarından. Bu arada domates kabuklarını da kurutabilirsiniz. Onu hemen söyleyeyim. Bakın şöyle güzelce sana bir gül yapmış oldum. Şöyle salatanın yanına kullanabilirsin istersen. Domatesleri koymadan önce
Bulguru koyup bulgurla da biraz kavuralım. Ne kadar Olur. bulgur koyalım? Akşama kaç kişi olacak? Komşular bütün apartmanı çağırdın mı? Yani ben 3-4 kişilik yapayım. Yani bir tek apartmanla değil, iş yerine de hava atmaya fırsat kalsın bence. Kalanını da belki yarın yersin. Şöyle aşağı yukarı göz kararı 1 su bardağı kadar bulguru koyuyorum. Bol sebzeli olacak. Ben evden ziyade iş yerine de kendim hazırlayıp götürüyorum yemekleri. Öyle mi? Aslında en güzeli Onun biliyor için musun? bende hiç dökülme payı olmuyor yani hani dökülme gibi. Aman dökmeyin yemeklerin zaten. atılma gibi hiçbir olanağı olmuyor. Olmasın zaten. Yemekler gayet güzel bir şekilde buzdolabında bekler. Bu mesela 2 gün buzdolabında kalabilir gayet güzel bir şekilde. Sonra da afiyetle yersin. Kimyon bulgur pilavına yakıştığı için koyuyorum. Ama birçok kişi bulgur pilavına kimyon koymaz. Sen koyar mısın bilmiyorum. Ben seviyorum. Tuzunu ilave Genelde edelim. salçalı pilavlar yaptığımda karabiber, kimyon aynı sizin kullandığınız gibi. Tuz, pul biber Acısını da koyalım. tercihimdir. Yağı tencereye koyduk. Soğanı, etleri şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine evinizde hangi sebzeler varsa kabak, patlıcan, sivri biber ne varsa onları da koyuyorsunuz. Enginar da koyabilirsiniz, kereviz de koyabilirsiniz, kereviz zamanı. Çünkü her şeyle, tüm sebzelerle yapılabilir. Biliyorsunuz biraz da etli bir bulgur pilavı olacak. Güzelce karıştı. Suyu sıcak mı kullanacağız? soğuk Suyu mu sıcak, kullanacağız? sıcak Şuradan kullanacağız. kettle açayım. Evet. Pişmiş aşağı soğuk su katılmaz. Sıcak kullanacağız. Şöyle iyice kavrulacak. Açtığın içine de karışılmaz. Ama buraya salça da koyabilirsin. İstersen 1-2 çorba kaşığı salça da koyabilirsin. Ben bir tek domates koydum bir tane. Bugün sizin istediğiniz gibi olsa olur mu? Canım benim, tamam peki. İnşallah beğenirler, bak bu kadar. Bence beğenirler çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani hani bazen de böyle kendimi övmek de istemiyorum. Mutlaka beğenirler falan diye değil. Ama lezzetli bir. Zaten hakikaten hepsi birbirinden lezzetli. Eti ayrı güzel, bulguru ayrı güzel. Bu arada bir püf noktası daha vereyim mi? Evet, buyurun. Bulgur pilavı yaparken daha da lezzeti bir tık arttırmak için mutlaka biraz şehriye kullanın. 2-3 çorba kaşığı şehriye kullanırsanız sade bulgur pilavı mesela sen dedin ya. O zaman şehriyeyi devreye koyduğunda Kavurup kullanıyoruz. acayip güzel olur. Evet. Evet, kapağını kapatalım. Gördüğünüz gibi şunu da içine koyalım mı şöyle? Şurada Ortaya sus olsun. bırakırsak Ortaya güzel olur. bırakırım. Şöyle. Evet. Kapağını kapatalım. Ay, çok şık. Ben ne yapacaktım, ortaya ne çıktı? 20 dakika kadar güzelce pişecek. Gel yanıma. Sonra beraber iftara sofrayı burada mı hazırlarız? Televizyon izlerken mi yersiniz? Onu bir bakalım. Olur. Hadi biraz evi gezelim. Gezelim. Etimiz pişsin, bulgur pilavımız pişsin. Sonrasında sofrayı hazırlayalım. Evet Makbule'cim, bak yemeğin neredeyse pişmek üzere. Elinize Gel biz sağlık. sofrayı da hazırlayalım. Hadi. Buyurun. Hadi. Çay bardakları da ne güzelmiş. Şu bardakların güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzelmiş. Kırmızı kırmızı. Evet. Biz Sen onları genelde koy. böyle tek olduğum için ben burayı masa olarak kullanıyorum. Televizyon izlerken. Televizyon izliyorum. Vakit daha güzel geçiyor. Şöyle Tamam. yardımcı olayım. Dur bir dakika, ben şimdi hemen sana hızlıca şu minik sofranı kuralım. Evet, çay bardakları bu tarafa. Onu da şöyle alayım. Buyur. Piden de vardır. Nihale gibi bir şeyin varsa onu da getir. Çünkü güzelim sehpan, masan şey olmasın. Bu arada bardaklar her zaman sağ tarafa koyuyoruz. Onu hemen söyleyeyim. Piden de çok güzelmiş, şöyle koyalım. Şimdi kaşıkları, çorba da var anladığım kadarıyla. Sen çorba da Evet. yapmışsın. Hemen şöyle koyalım. Kaşık ve bıçak sağ tarafta, çatal sol tarafta. İşte soframız hazır. Vallahi güzel oldu. Şöyle kenara koyayım. Şuraya da yemeği getirelim. Hemen getiriyorum. Nasıl? Oldu mu? Beğendin mi? Çok güzel, elinize sağlık. Birazcık daha suyunu çekebilir. Zaten daha iftara var. Evet. Ben şöyle sana hemen göstereyim. Kapağını da açacağım. Görmek ister misin? Evet. Açıyorum. Mis Çok gibi. güzel, elinize sağlık.
Afiyet olsun. Şöyle tekrar kapağını kapatayım. Servis kaşığını da üstüne koyayım. Gel yanıma. Yani ben bir bulgur pilavı düşünürken içinde salatası, sulusu, Sebzesi, eti. sebzesi, her şey içinde bir pilav gerçekleşti. Çok teşekkür ederim. Daha ne Sağ olun. olsun? Benimle hava atacakmış. Siz de benimle hava atmak istiyorsanız, aşçın olmamı istiyorsanız sosyal medyadan bize ulaşın. Sizin evinize de hemen çat kapı zili çalıp gelelim. Evet, çok Kapıyı iyi. çaldın geldin. Tencerem elimde. Hadi görüşürüz, hayırlı iftarlar. Herkese iyi Senin iftarlar. evinde. Karıştıralım, paylaşalım, sofrada buluşalım. Aşçın olayım. Hadi birlikte yapalım. Aşçın olayım. Aşçın olayım. Aşçın olayım.